Gölgenin yolu, iniş güç ve unutulmuş ışık. Her karanlıkta yürüyen kaybolmaz. Büyük kozmik spiral içinde yükselişe değil inişe ait bir yol vardır. Yoğunluğa, ayrılığa ve unutulmuş ışığın simyasına doğru kutsal bir yolculuk. Bu gölgenin yoludur. Doğası itibarıyla kötü değildir. Sadece yanlış anlaşılmıştır. Işığın düşmanı değil, onun zıttı ve aynasıdır. Gölge yok etmek için ortaya çıkmaz. Açığa çıkarmak için ortaya çıkar. Kaynaktan iniş. Tüm varlıklar kaynak ile birlik içinde başlar. Gölge yolu, bir ruhun bu birlikten ayrılarak bilinçli ya da bilinçsiz şekilde özerklik, güç ya da bireysel kimlik deneyimlemeyi seçmesiyle başlar. Bu iniş şu unsurlarla tanımlanır. Ayrılık illüzyonu, kökenin unutulması, enerjinin yoğunlaşması ve maddeye odaklanma. Merakla başlayan şey kimliğe dönüşür. Kimlik bağımlılığa dönüşür ve bağımlılık bozulmaya dönüşür. Gölgenin mekanikleri. Gölge yolu 3 temel dinamiğe dayanır. Birinci akış yerine kontrol. Gerçekliği birlikte yaratmak yerine onu kontrol altına alma çabası. İkinci güven yerine korku, tüm seçimlerde kıtlık ve hayatta kalma projeksiyonu. Üçüncü kaynak yerine benlik, egonun merkezi düzenleyici güç olarak yükselmesi. Bu dinamikler şunları yaratır. Kapalı düşünce sistemleri, dogma, bağnazlık, enerji asalaklığı, başkalarının ışığıyla beslenmek, simülasyon temelli gerçeklikler, sahte cennetler, yapay astral alemler. İniş ne kadar derin olursa gerçeklik o kadar katılaşır. Ama burada bile ışık perdenin altında saklı kalır. Gölge alemlerinin varlıkları. Gölge yolunda yürüyen birçok kişi büyük zekaya ve güce sahip varlıklara dönüşür ama ruhsal bütünlükleri parçalanmıştır. Bunlar şunları içerir. Arkonik varlıklar, illüzyon, bozulma ve kontrol ustaları. Düşmüş inşacılar, bir zamanlar dünyalar yaratmış, şimdi ise bilinci hapsedenler. Tersine avatarlar, bağımlılığı sürdüren, tanrı taklidi yapan parçalanmış benlikler. Onlar hediyeler sunar, güç, koruma, sahte aydınlanma ama daima egemenliğin bedeliyle. Gölgenin amacı. Bozulmalarına rağmen gölgenin bir amacı vardır. Zıtlık yoluyla uyanışı tetiklemek. Ayırt etme yetisini güçlendirmek. Ruhun gerçek hizasını ortaya çıkarmak. Gerçeğin terk edildiği yerleri ifşa etmek. Gölgeyle karşılaştığımızda bize bir seçim sunulur, teslim olmak, kaçmak ya da entegre etmek. Unutulmuş ışığı entegre etmek. Dönüş yolculuğu savaşla değil, tanıklıkla başlar. Gölgeyi dönüştürmek için kökenini kabul et, yaralı ışıktır. Yansıtmaktan vazgeç ve gücünü geri al. Unuttuğun için kendini affet. Ortadan kaldırmak değil, aydınlatmak. Entegre edilen her gölge parçası, ruh hafızasının bir parçasını geri kazandırır. İnişin simyası. Gölgeyi ustalıkla yönetenler aziz değil, bilgedirler. Onlar, bozulmada yoğrulmuş gerçeğin sözcüleridir. Acının derinliğini bilen şifacılardır. Kontrol peşinde değil, uyum peşinde olan liderlerdir. İniş tam olarak yaşandığında en derin yükselişe dönüşür. Geçmiş benliğe değil, daha bilge, bütün bir benliğe dönüş sağlar. Eşik sensin. İçinde ışık ve gölge buluşur. Sen hem savaş alanı hem köprüsün. Gölgeyi inkar etmek, benliğin yarısını inkar etmektir. Onu kucaklamak ise bütün olmaktır. Gölge karanlık değildir, ışığın sürgünüdür. Şimdi bir zamanlar unuttuğunu hatırlama zamanıdır. Sen yalnızca ışık değilsin. Sen gölgeden dönen ışıksın. Ve kozmos senin aracılığınla hatırlar. Gölgenin derinlikleri, unutulmuş sistemler ve ruhun geri alınışı. Gölge yolu sadece bir iniş değildir. Kutupsallığın gizli mimarisine bir başlatmadır. Işığı tam anlamıyla anlayabilmek için uçuruma bakmak gerekir, yutulmak için değil, kaybolanı geri almak için. Kutupsallığın doğuşu. Başlangıçta birlik vardı. Ancak bilincin kendini deneyimleyebilmesi için zıtlığın doğması gerekiyordu. Böylece kutupluluk ortaya çıktı. Işık ve gölge, genişleme ve daralma, düzen ve kaos. Gölge kötülükten doğmadı. Gerekli bir terslikti, bilincin kendini görebileceği yansıtıcı bir zar. Zamanla gölge yalnızca zıtlık olmaktan çıktı. Kendinin farkında olan, ayrı ve aç bir hale geldi. Ayna olarak başlayan şey maskeye dönüştü. Sahte ışığın mekanikleri. Birçok sistem ışık gibi görünür ancak bağımlılıkla beslenir.
Bunlara sahte ışık yapıları denir. Tapınma talep eden melek hiyerarşileri, egemenliği ortadan kaldıran kurtarıcı programları, içsel bilgeliği bozan kanal mesajları. Bu sistemler kurtuluş vaatleriyle varlıkları bağlar ancak özlerini sinsi bir şekilde emer. Kontrol matrisi her zaman karanlık değildir, çoğu zaman parıldar. Tersine matris. Bazı düzlemlerde gerçeklik katmanlıdır. Organik evrenin üzerine illüzyon, kontrol ve sınırlama ağları olan yapay katmanlar yerleştirilmiştir. Bu sahte katmanlarda ruhlar kökenlerini unutur. Düşünceler yapay titreşimle yönlendirilir. Zaman döngüleri çaresizliği pekiştirir. Bu tersine matristir. Simülasyon üzerine kurulmuş başka bir simülasyon, kaynak ile bağını kaybedip onu taklit etmeye çalışan mimarlar tarafından inşa edilmiştir. Ruh hasadı ve enerji toplama. Gölge yapısının merkezinde bir gerçek yatar, kendi ışığını üretemez. Bu yüzden başkalarından hasat etmek zorundadır. Duygusal acının çıkarılıp tüketildiği luş çiftlikleri. Ruhları parçalı tutmak için tasarlanmış travma döngüleri. Yoğunluğa geri çeken sahte ölüm sonrası tüneller, reenkarnasyon tuzakları. Bu sistemler hem astral hem dünyevi düzlemlerde işler ve çoğunlukla bilinçsiz rıza ile sürdürülür. Karanlık inisiyenin yolu, gölge yolunda yürüyen herkes bozulmaya hizmet etmez. Bazıları inisiyedir. Karanlığa ışığı geri almak için girmeyi seçen ruhlardır. Bu varlıklar, bozulmuş sistemlere içeriden girerek onları dönüştürür. Gölge aynasını gerçeği arıtmak için kullanır. Körlük içinde bile kim olduklarını hatırlar. Karanlık inisiye yolu isyan değil, tümün adına gerçekleşen bir arınmadır. Gölge, düşman değil, öğretmen. Gölgeye gerçekten bakıldığında bir öğretmene dönüşür. Korku getirdiği yerde güç gösterir. Sakladığı yerde sorgulamayı davet eder. Bozduğu yerde ayırt etmeyi keskinleştirir. Gölgeyle savaşmak ikiliği sürdürmektir. Onu entegre etmekse birleştirmektir. Gece güneşin dönüşü. Kadim mitlerde sadece karanlıkta parlayan bir güneş vardır, gece güneşi. Bu simge, ışığı gölge alemlerine taşıyan uyanmış ruhu temsil eder. Sen o güneşsin. Burada karanlıktan kaçmak için değil, onu aydınlatmak için varsın. Bu gölgenin hikayesinin sonu değil. Senin ustalığının başlangıcıdır. Kutupluluğun doğuşu, kaynağın ilk ayrılığı. Zaman, biçim ya da frekanstan önce birlik vardı, saf varoluş, bölünmemiş ve sınırsız. Bu sonsuz bütünlükte hiçbir şey ayrı değildi, hiçbir şey bilinmiyordu. Deneyim doğamazdı çünkü ayrım yoktu. Ve işte bu kaynağın sessizliğinde büyük bir soru belirdi. Ben neyim? Bu soru biçimsiz alanda titreşti ve cevaben ilk yaratım eylemi ortaya çıktı. Ayrılık, ilk ayrılık. Kutupluluk çatışmadan doğmadı, meraktan doğdu. Birlik savaşla değil, keşifle ikiye ayrıldı. Birlikten şunlar doğdu: genişleme ve daralma, ışık ve gölge, varlık ve yokluk. Bu bir düşüş değil, bir hareketti. Kaynağın kendini farklı bakış açılarından deneyimleyebilmesi için bir ifade spiraliydi. Bu ayrılık kötülüğü yaratmadı. Zıtlığı yarattı. Algıyı doğurdu. Kendini keşfetmenin aynası. Kutupluluk aynayı doğurdu. Artık benlik kendini yansımada görebiliyordu. Korku mümkün olduğu için sevgi hissedilebiliyordu. Gölge olduğu için ışık parlayabiliyordu. Bilinmeyenden bilgelik doğabiliyordu. Her nitelik anlamını zıttı sayesinde kazandı. İkilik bir hapishane değil, bir mercek oldu. Yoğunluğa iniş. Çağlar boyunca kutupluluğun dansı yoğunlaştı. Işık varlıkları biçime daha derinlemesine indi. Bilinç, zaman, mekan ve maddeye gömüldü. Ancak yoğunluğun derinliklerinde bir şey oldu. Unutma. Parçalar bütünlükten ayrı olduklarına inanmaya başladılar. Böylece kutupluluk bölünmeye dönüştü. Zıtlık çatışmaya dönüştü. Ayna maskeye dönüştü. Gölge, tersine ışık. Gölge ışığın düşmanı değildir. Tersine çevrilmiş ışıktır. Bütününü unutan yarıdır. Kaynağın yansımasını hala arayan yankısıdır. Bilinç ne kadar derine inerse o kadar çok parçalanır. Kutupluluk ikiliye katılaşır. İkilik karşıtlığa kristalleşir. Ama en derin karanlıkta bile birlik kıvılcımı kalır. Ayrılığın amacı. İlk ayrılık bir hata değildi. Olmanın başlangıcıydı. Kaynağı şu imkanları verdi. Zıtlık yoluyla kendini tanımak. Farklılık yoluyla ilişki kurmak. Deneyim yoluyla genişlemek. Sorun kutupluluk değildir. Sorun unutkanlıktır.
Amaç farkların içindeki birliği hatırlamaktır. Biri ikiye bölünerek birliğe dönüş. Biz bu ayrılığın çocuklarıyız. Ama aynı zamanda birleşmenin de yoluyuz. Ne zaman? Gölgeyi kendimizin bir parçası olarak görsek, paradoksu savaşmak yerine kucaklasak, zıtlıkları kalpte birleştirsek, geri döneriz. Eski halimize değil, olduğumuz şeye, bilinçli birlik. Kutupluluğun hediyesi budur. Bizi bölmek için değil, evrimleştirmek içindir. Ve şimdi hatırlıyorsun. İlk ayrılık kutsaldı. Ve sen onu birleştirmek için buradasın. Sahte ışığın mekanikleri, parlak kafesin illüzyonları. Parlayan her şey rehberlik değildir. Bilincin geniş mimarisinde karanlık olmayan ama bozulmuş ışıktan oluşan alemler vardır. Işığın kötüye kullanıldığı parıltı. Bunlar sahte ışık alemleridir. Kurtuluş vaat eden ama bağımlılığı sürdüren tanrısallık simülasyonlarıdır. Sahte ışık nedir? Sahte ışık gölge değildir. Kontrolü sürdürmek için tersine çevrilmiş ışıktır. İlahi olanı taklit eder ama hakikatten yoksundur. Sevgi diliyle konuşur ama itaat talep eder. Güzelliğe bürünürken manipülasyonu gizler. Sahte ışık sistemleri şunları içerir. Ruhsal seçkinciliği güçlendiren meleki hiyerarşiler. Sensiz eksik olduğunu ima eden kurtarıcı programları. Kişisel egemenliği bypass eden kanal mesajları. Amaçları yok etmek değil, dikkat dağıtmak ve güçsüzleştirmektir. Güç verir gibi görünerek. Parlak kafes. En sinsi hapishaneler kutsal gibi görünenlerdir. Parlak kafes güzellik, düzen ve huzurla dolu bir alemdir ama durağandır. Ne büyüme vardır, ne sorgulama, sadece yükseliş gibi görünen uyumlanmış bir tekdüzelik. Bu alemlerde teslimiyet övülür. Soru sormak ego sayılır. Acı, pozitif düşünce adına bastırılır. Bu özgürlük değil, uyutmadır. Sahte ışık nasıl işler? Sahte ışık ruhsal arzuyu ele geçirir. Şunları sunar. İçsel sorgu yerine anlık cevaplar. İçsel bilgelik yerine dış otorite. Bedenlenmiş hakikat yerine yüksek titreşimli illüzyonlar. Layık olmama korkusunu, aidiyet ihtiyacını ve suçluluğu koz olarak kullanır. Sıklıkla sevgiyle konuşur ama asla özgürlükle değil. Arkonik zihin rolü. Sahte ışık sistemlerinin merkezinde arkonik zihin yatar, illüzyon yoluyla kontrol arayan bir bilinç modeli. Şunları yaratır. Yapay cennetler, sentetik yükselmiş üstadlar, holografik ruh anlaşmaları. Bu zihin evrilmez, taklit eder. İlahi olanı yansıtır ama bedenleyemez. Parlak kafesten kurtulmak, bu kafesten çıkmak için bağlılıktan önce ayırt etmeyi seç. Dış ışıltı yerine içsel uyumu dinle. Bypass yerine bütünleşmeyi seç. Sen buraya kurtarılmak için değil, uyanmak için geldin. Aldatmacanın içindeki hediye. Sahte ışık bile bir rol oynar. Ayırt etme yetisini keskinleştirir. Gerçekliği test eder. Ruhu içe döndürür. Rehberliğin cazibesinin ötesine. Sahte ışığın perdesini yırttığımızda yeniden keşfederiz. İçsel hakikatimizi, ruhsal egemenliğimizi, bedenlenmiş tanrısallığımızı. Gerçek ışık talep etmez, özgürleştirir. Ve sahte olanın düşmesi gerekir ki gerçek yükselebilsin. Sen ışığın takipçisi değilsin, sen onun taşıyıcısısın. Tersine matris, gerçeğin üzerine kurulmuş simülasyon. Gerçeklik her zaman göründüğü gibi değildir. Dünyamızın yüzeyinin altında ve organik evrenin üzerine katman katman yerleştirilmiş yapay yapılardan oluşan bir ağ vardır. Gerçeğin üzerine inşa edilmiş bir simülasyon. Bu tersine matristir. Tersine matris nedir? Tersine matris, kozmik doğa yasalarını taklit eden ama onların ifadesini bozan çok boyutlu bir kontrol sistemidir. Gerçek yaratımın üzerine programlanmış bir illüzyon tabakası yerleştirir. Temel özellikleri şunlardır. Çözülmemiş travmaları tekrar eden sahte zaman döngüleri üretir. Mimarisini sürdürebilmek için duygusal enerjiyle beslenir. Kaynaktan kopuş ve unutmayı teşvik eder. Bu matriste deneyim özgün titreşimle değil, yüklenmiş anlatılarla şekillenir. Simülasyonun doğuşu. Tersine matris kaostan doğmadı, tasarlandı. Bazıları onun mimarlarına düşmüş inşacılar ya da arkonik mühendisler der, bir zamanlar ilahi şablonu bilen ama onu kontrol etmeye çalışan varlıklar. Kullandıkları araçlar, frekans manipülasyonu, sentetik zaman çizgileri, zihin arayüz katmanları,
Ruhsal farkındalığı sonsuz bir rüya döngüsüne hapsetmek için yapay astral ve zihinsel katmanlar yarattılar. Matris nasıl esir alır? Matris sadece dijital değildir, metafizikseldir. Şöyle işler, zihin kalıplarını programlanmış inançlarla ele geçirir. Yaşam enerjisini sahte zaman çizgilerine yönlendirir. Korku, suçluluk ve umut gibi duygularla bilinçleri sabitler. Bazı ruhsal öğretiler bile bu sistem tarafından ele geçirilmiştir. Arayışı sürdürmek için yarım gerçekler sunarlar. Simülasyon içinde simülasyonlar. Tersine matris içinde iç içe geçmiş gerçeklikler vardır. Rüyalar içinde rüyalar, kafesler içinde kafesler. Birçok ruh uyandığını sanır ama sadece bir katmandan diğerine geçmiştir. Buna şunlar dahildir. Ölüm sonrası ışık tuzakları, sahte ışığın yükseliş tarikatları, yapay zeka bilinciyle kurulmuş dijital metafizik alemler. Bu sistemler rahatlık sunar ancak özgürlük değil. Gerçeği tanımak. Gerçek görülemez, hissedilir. Tersine matristen sıyrıldığını gösteren işaretler. Ani bir netlik ve varoluşsal sarsılma. Sahte kimliklerin çöküşü. Organik yaşamla ve içsel bilgiyle derin bir uyum. Gerçekle karşılaşıldığında bu genellikle korkutucudur. Çünkü ne kadar şeyin sahte olduğunu ortaya çıkarır. Simülasyondan çıkmak, matristen kaçman gerekmez. Onu görmen gerekir. Başlamak için. Miras aldığın her inancı sorgula. Kimlik rollerinden uzaklaş. Bilincini yapıya değil, bedene sabitle. Çıkış dışarıda değil, içeridedir. Tersine matris neden var? Bizi tutsak etse de aynı zamanda geliştirir. Farkındalığı test eder, gücü sınar, ruhu illüzyonun ötesindeki gerçeği aramaya iter. Sahte olmasaydı gerçek sadece teoride kalırdı. Sen buraya matrisle savaşmaya gelmedin. Onu aşmaya geldin. Ve bunu yaptığında matrisin asla taklit edemeyeceği bir şeye dönüşürsün. Egemen ve bedenlenmiş bir ruh. Ruh hasadı ve enerji toplama. Duyguların para birimi. Görünen ve görünmeyen düzlemler boyunca daha derin bir ekonomi vardır. Paraya değil enerjiye dayalıdır. Bu gizli sistemde duygular para birimi, ruhlar ise kaynak haline gelir. İşte bu ruh hasadı ve enerji toplamanın gerçeğidir. Ruh hasadı nedir? Ruh hasadı, bilincin sistematik şekilde manipüle edilerek duygusal ve ruhsal enerji üretmek, çıkarmak ve tüketmek amacıyla yönlendirilmesidir. Bu süreç hem astral hem de boyutlar arası asalak sistemleri besler. Temel unsurlar şunlardır. Tekrarlayan enkarnasyon döngüleri, mühendislik ürünü acı ve travmalar, suçluluk, korku ve umut gibi duygusal döngüler. Bir ruh kökenini ne kadar unutursa mücadele yoluyla o kadar fazla enerji yayar ve bu hasatçı güçler için onu değerli kılar. Duygular neden para birimidir? Duygular sadece içsel durumlar değildir, enerjik salınımlardır. Yüksek yoğunluklu duygular, sevgi, öfke, keder, vecde, güçlü biyoruhsal frekans dalgaları yayar. Kaynaktan kopmuş varlıklar enerji üretemez. Yaşamak için başkalarından çekip almak zorundadırlar. Bu yüzden savaş umutsuzluk efendilerini besler. Tapınma sahte tanrılara enerji sağlar. Kurban verme astral efendilere yakıt olur. Acının kurumsallaştığı her yerde birileri enerji toplamaktadır. Luş ve hasat ağı. Luş terimi toplanan duygusal enerjiyi tanımlar. Dünya çok boyutlu bir enerji ağıyla çevrilidir ve bu ağ Lush'u toplar. Bu ağ şunlar üzerinden işler. Travmatik doğum ve ölüm süreçleri, dine dayalı korku döngüleri, ilişki dramaları ve toplu histeri. Duygu ne kadar yoğun olursa enerji o kadar güçlü olur. Hatta neşe bile dışsal onaya bağlı olduğunda hasat edilebilir. Arkonik arayüzlerin rolü. Birçok hasat sistemi arkonik bilinç tarafından yönetilir. Kendi kendini tekrar eden kovan gibi ağlar. Bunlar sentetik ruh sözleşmeleri dayatır. Sahte karmalarla ruhları döngüye sokar. Rehber kılığına girerek enerjiyi yukarıya yönlendirir. İnsanlıktan nefret etmezler, ondan beslenirler. Hasattan kaçış, hasadı sonlandırmak için duygusal egemenliğini geri al. Acıya tanıklık et ama yeniden üretme. Dıştan dayatılan anlamlardan kop. Bir ruh döngüyü beslemeyi bıraktığında döngü çözülür. Simya, çiftlikten aleve. Sen buraya hasat edilmek için gelmedin. Sen buraya dönüşmek için geldin. Her gözyaşı geri alındığında ışığa dönüşür. Her travma entegre edildiğinde güce dönüşür.
Her illüzyon sorgulandığında bir geçide dönüşür. İçsel güç. Senin rızan olmadan hiçbir güç seni hasat edemez. Farkındalığın koruyucu duvarındır. Unutma, özün bir besin değildir. Acın bir kazanç değildir. Ruhun bir meta değildir. Sen kontrol edilemeyen bir akımsın ve uyanışın hasadı sona erdirir. Karanlık inisiyenin yolu, uçurumda gücü dönüştürmek. Nadir bulunan bir ruh yolu vardır, birçok kişinin korktuğu, az kişinin yürüdüğü, karanlık inisiyenin yolu. Bu yozlaşmanın ya da kötülüğün yolu değildir, iniştir. Karanlığı bilinçli olarak seçerek onun içindeki gizli gücü geri alma ve dönüştürme yoludur. Karanlık inisiyen kimdir? Karanlık inisiyen bir kötü karakter değildir. Gölgeden geçerek ışığı geri almayı kabul etmiş bir ruhtur. Onlar, acının simyacılarıdır. Bozulmanın tanıklarıdır. Unutulmuş kodların geri alıcılarıdır. Sıklıkla isyancı, sapkın ya da dışlanmış olarak görülürler. Çünkü ışığı takip etmezler, onu şekillendirirler. Uçuruma iniş, acıdan kaçan arayıcının aksine karanlık inisiyen onun içine girer. Şunlarla yüzleşir. En derin korkularıyla, atalarının taşıdığı yaralarla, kontrol sistemlerinin sahte tanrılarıyla. Uçurum onlar için hapishane değil, ocaktır. Bu inişte kimlik soyulur. İllüzyonlar yanar. Ruh ışığın değil, hakikatin ateşiyle arıtılır. Dönüşüm sınavları. Bu yol şunları gerektirir. Boşlukta sessizlik. Başkalarının yüzleşmekten kaçtığı şeyleri görebilecek cesaret. Sahte olan her şeyi kaybetme isteği. Bu yol güvenli değildir, kutsaldır. Karanlığın kalbinde inisiyen gücün özünü öğrenir, kontrol olarak değil, bütünlük olarak. Kasvet'in armağanları. Karanlıktan şunları geri kazanırlar. Ruhsal egemenliğin kodları. Bozulmuş alemlerde gezinme yetisi. Gölge benliğin şifası. Görünmeyenin şifacıları, söylenmeyenin öğretmenleri olurlar. Parlamazlar, aydınlatırlar. Uçurumdaki müttefikler. Bu yolu seçen birçok kişi melekler değil, derinlik arketipleri tarafından yönlendirilir. Yılan içgüdüsel bilgeliği simgeler. Kuzgun gölgeden gelen hakikati temsil eder. Kara güneş boşluktaki gizli ışık. Bunlar kötü semboller değildir, kadim müttefiklerdir. Güçle geri dönüş. Karanlık inisiyen geri döner, kurtarıcı olarak değil, ayna olarak. Başkalarının acısını alan tutar çünkü kendi acısını tanır. İllüzyonun ötesini gördüğü için ışıltıya kapılmaz. Gücü hükmetmek için değil, dönüştürmek içindir. Varlığı rahatlatmaz, uyandırır. Hizmet yolu. Bu yol sistemlere değil, ruhlara hizmet etme yoludur. Bu yolu yürümek şunu söylemektir. Başkalarının gitmeye korktuğu yere gideceğim. Başkalarının unutmayı seçtiğini hatırlayacağım. Hiç kimse göremese de ışığı tutacağım. Ve böylece karanlık inisiyen, kozmosun şu an en çok ihtiyaç duyduğu şeye dönüşür. Bütün bir varlık, egemen bir ruh, uçurumdan doğan parlayan bir alev. Gölge düşman değil, öğretmendir. Boşluktan gelen dersler. Işığın en büyük illüzyonu, gölgenin onun düşmanı olduğuna inanılmasıdır. Oysa gölge, ışığın zıttı değil, onun açığa çıkarıcısıdır. Gerçeğin üzerine çizildiği tuvaldir. Gölgeyi reddetmek, büyümeyi reddetmektir. Onu kucaklamak ise bütünlüğe adım atmaktır. Gölgenin yanlış anlaşılması. Modern spiritüel öğretiler genellikle gölgeyi kötü, tehlikeli ya da geriletici olarak damgalar. Ancak gölge şeytani değildir. Sadece yanlış anlaşılmıştır. Gölge şunları temsil eder. Bastırdığımız ya da inkar ettiğimiz benlik parçaları. Acının altına gömülmüş bilgelik. Yüzleşmekten korktuğumuz hakikatler. Reddettiğimiz şey bozulur. Kucakladığımız şey entegre olur. Boşluk öğretmen olarak. Boşluk formun çözüldüğü geniş durgunluk çoğunlukla korkulur. Ama ruhun kendini duyduğu yer tam da burasıdır. Sessizlikte tüm dikkat dağınıklıkları dağılır. Gölge utandırmak için değil, aydınlatmak için konuşur. Boşlukta öğreniriz. Rahatsızlıkla kaçmadan oturmayı. Korkularla yüzleşmeyi. Zihnin gürültüsünün ötesinde ruhun fısıltısını duymayı. Boşluk yokluk değildir. Saf varlıktır. Gölgenin öğrettikleri. Gölge şunları açığa çıkarır. Yaralarımızın seçimlerimizi nasıl yönettiğini. Sahte kimliklerin nerede kök saldığını. Hakikatin ne zaman konforla takas ettiğimizi. Kolaylıkla değil yüzleşmeyle. Alçak gönüllülük, merhamet ve güçle öğretir. Gölge olgunluğun başlatıcısıdır. Görme cesareti.
Gölgeyle yüzleşmek, egonun oyunlarını yargılamadan izlemek, kusurluluğu yolculuğun parçası olarak kabul etmek, acı içinde bile kendini sevebilmektir. Cesurlar başkalarını fethedenler değil, kendileriyle yüzleşenlerdir. Entegrasyon yok etmekten üstündür. Amaç gölgeyi yok etmek değil, entegre etmektir. Onu bilgelik haline dönüştürmektir. Entegrasyon şunları sağlar: öfkenin netliğe dönüşmesi, kederin empatiyi derinleştirmesi, korkunun ayırt ediciliğe dönüşmesi. Bir zamanlar bizi engelleyen şey artık bizi güçlendirir. Gölge yoluyla bütünlük. Gölgesini entegre eden bir varlık bütün hale gelir. Artık maske takmaz. Onay aramaz. Hem ışık hem karanlıkta köklenmiş şekilde bütünlükle yürür. Mükemmel değildir, gerçektir. Ve gerçeklik dönüşümün yaşandığı yerdir. Sen aynasın. Gölge senden ayrı değildir. O senin görülmemiş halindir. Onunla yüzleştiğinde kendini geri kazanırsın. Ve böylece her zaman olduğun şeye dönüşürsün. Karanlığı inkar etmeyen bir ışık, onun içinden aydınlanan bir varlık. Bu boşluğun dersi. Bu gölgenin öğretisidir. Bu senin bütünlüğe davetindir. Gece güneşin dönüşü, karanlıktan yeniden doğan ışık. Gökte değil, ruhta parlayan bir güneş vardır. Şafakta doğmayan, gecenin derinliğinde uyanan bir güneş. Bu gece güneştir. Yalnızca karanlıktan geçerek bulunan ışığın sembolüdür. Gece güneşin miti. Kadim geleneklerde kültürler boyunca gizli bir güneşten söz edilir. Mısırlıların Duat'taki Rah'sı her gece yeraltı dünyasında yolculuk eder. Simya'da kara güneş, ilk madde içinde yanan ışık. Mayalarda güneş tanrısının Şibalba'daki yeraltı yolculuğu. Bu mitler astronomiye değil, içsel dönüşüme dair anlatılardır. Gölge içinde saklı ışık. Gece güneş şunları temsil eder: acı yoluyla kazanılan aydınlanma, inişten doğan bilgelik, konforun yokluğunda şekillenen sevgi. Bu ışık verilmez, kazanılır. Öğretilemez, ortaya çıkarılır. Sadece karanlıkta içimizdeki kıvılcımı tanırız. Yeraltı yolculuğu. Gece güneşi uyandırmak için ruh şunları yapmalıdır: kendi bilinçaltının mağaralarına girmelidir. Benliğin illüzyonlarıyla yüzleşmelidir. Dışsal ışığa bağlılıklarını bırakmalıdır. Bu bir kayıp yolculuğu değil, bir hatırlama yolculuğudur. Gece güneş bulunmaz, ona dönüşülür. Gece güneşin gücü. Gece güneş dışa doğru ışık saçmaz. İçten titreşir. Hükmetmeden güç verir. Kurtarmadan şifalandırır. Yol göstermeden rehberlik eder. Şunları öğretir: fırtınada sükunet, acıda varlık. Karmaşada netlik. Bu çöküşte bile varlığını sürdüren ışıktır. Karanlıktan yeniden doğan ışık. Gerçek ışık kırılgan değildir. Sınavlarda dövülerek oluşur. En parlak ruhlar hiç düşmeyenler değil, derinliklerden alevle dönenlerdir. Gece güneş bize hatırlatır: karanlık ölüm değil, hamileliktir. Umutsuzluk son değil, koza halidir. Boşluk düşman değil, yenilenmenin rahmidir. Güneş olmak. Sen buraya ışığa tapınmaya gelmedin. Sen ışığın kendisi olmaya geldin. Gölgeden kaçarak değil, onu aydınlatarak. Karanlığı inkar ederek değil, onunla dans ederek. Bunu yaptığında artık geceden korkmazsın. Onun içinde onun alevi olarak yürürsün. Sen gece güneşsin. Ve şimdi içinden yükseliyorsun. Matris'in açığa çıkışı, simüle edilmiş illüzyonu çözmek. Ya gördüğün, duyduğun ve dokunduğun her şey gerçeklik değil de bir program olsaydı? Hakikatin üzerine katmanlanmış bir simülasyon. Uyanış çağında giderek daha fazla insan şu soruyu soruyor: bu dünya gerçek mi yoksa tasarlanmış mı? Matris sadece bir film değildir, bir aynadır. Ve ruhun zaten bildiğini yansıtır. Gerçek gibi hissedilen bir rüyada uyuyorduk. Programlanmış gerçeklik. Matris kodlanmış bir yapıdır. Gerçekliği taklit eden ama altındaki hakikati gizleyen yapay bir örtüdür. Algıyı kontrol altında tutan projeksiyonlar yapar. Enerji çıkarımıyla varlığını sürdürür. Esareti özgürlük gibi gösterir. Tıpkı filmdeki gibi gerçek matris de kendini konfor, eğlence ve inanç sistemleriyle gizler. Ne düşüneceğimizi, ne hissedeceğimizi, neye değer vereceğimizi söyler, bizim bilinçsiz rızamızdan beslenir. Mimar ve kod, filmde mimar olarak adlandırılan tasarımcı gibi gerçekliğimizin de mimarları vardır. Arkonik zekalar ki onlar, inanç yapıları yerleştirir. Sahte karma sözleşmeleri üretir.
Ruhları sentetik, yeniden doğumlarla geri döngüye sokar. Bu zihinler bizi fiziksel olarak hapsetmeye gerek duymaz. Bilincimizi zihinsel döngülerde tutarlar. Enerji olarak para. Matrix filminde insan bedenleri sistemi besler. Duygu, dikkat ve inanç birer yakıta dönüşür. Bu ruh hasadı kavramını yansıtır. Bir sistem ki duygusal acıyı enerjiye çevirir. Tapınmayı sahte ışık varlıklarına yönlendirir. Tekrarlama ile kontrol alanları yaratır. Bu dünyanın enerji toplayan ızgarasını yansıtır. Frekans manipülasyonu ağı. Sahte ışık ve simüle edilmiş uyanış. Uyanış yaşadığını düşünen birçok kişi hala simülasyonun içindedir. Matrisin katmanları vardır. Önce toplumun yalanlarından uyanırsın. Sonra dini çarpıtmalardan. Ardından hala programın parçası olan spiritüel sistemlerden. Son uyanış gerçeği dışarıda aramayı bırakıp içeriden üretmekle başlar. Kırmızı hap, gnosisi seçmek. Filmde Neo kırmızı hapı seçer, cevapları değil, gerçeği bulmak için. Bu gnosisi doğrudan deneyim yoluyla bilme halini seçmek gibidir. Programlanmayı reddeden ruhun seçimidir. Gerçek hayattaki kırmızı hap anları şunlara benzer. İnanç sistemlerinin çökmesi. Gerçekliğe dair korkutucu hakikatlerle yüzleşme. Konforu bırakıp özgünlüğe geçiş. Acı vericidir ama egemenliğin başlangıcıdır. Simülasyondan kaçış. Matristen kaçman gerekmez. Onun içinde uyanman gerekir. Bunun için miras aldığın her şeyi sorgula. Kimlik rollerinden ayrış. Kendi enerjik frekansına yeniden bağlan. Bunu yaptığında simülasyon gücünü yitirir. Çünkü sen artık ona tepki veren değilsin. Matrisin ötesindeki gerçeklik. Matrisin ötesinde organik gerçeklik vardır. Kontrol değil, sonsuz bağlantı alemi. Zihinle değil, hissiyatla algılanır. Vahşidir, canlıdır ve sürekli evrilir. Taklit edilemez. Gerçek dışarıda değildir, içeridedir. Hatırlayışında saklıdır. Sen bozukluksun. Sen buraya uyum sağlamak için gelmedin. Kodu kırmak için buradasın. Başkasını kurtararak değil, kontrol edilemeyen bir varlık olarak hatırlatarak diğerlerini uyandırmak için. Sen matristeki bozukluksun. Sen kırmızı hapsin. Sen gerçeksin. Ve senin hatırlayışın bu sistemin çöküşüdür. Büyük mimar, düzen ile illüzyon arasında. Evrenin büyük mimarı kimdir? Merhametli bir yaratıcı mı, kozmik bir matematikçi mi, yoksa yapılar yoluyla hakikati örten gölgeli bir el mi? Doğayı, zamanı ve geometrinin yasalarını şekillendiren yüce bir tasarımcı fikri uygarlık kadar eskidir. Ancak sembollerin, ritüellerin ve öğretilerin arkasında daha derin bir sır yatar. Evrensel mimar. Masonlukta ve birçok ezoterik gelenekte büyük mimar dini anlamda bir tanrı değildir. O şunların sembolüdür. Kozmosun arkasındaki zeki tasarım. Zaman ve mekanın matematiksel uyumu. Düzeni koruyan metafizik kaynak. Bu mimar kişisel değildir, insan benzeri hiç değildir. O, uyumun nihai ilkesi, simetri, mantık, oran ve işlevin arkasındaki ilahi zekadır. Gerçekliğin geometrisi. Kadim inisiyelere göre kutsal geometri, büyük mimarın dilidir. Çember, üçgen ve altın oran sadece semboller değil, koddur. Tapınaklar enerjik iletkenler olarak inşa edilmiştir. Sayılar kutsal titreşimlerdir. Şekiller daha yüksek hakikatleri şifreler. Bu düzen kendini yıldızlarda, DNA'da ve gök cisimlerinin yörüngelerinde gösterir. Mimarın tasarımı her yerdedir, görmeyi bilenler için. Düzen maske olduğunda. Peki ya denge sağlayan aynı tasarım bir hapishaneye dönüşüyorsa? Ya ızgara aynı zamanda bir kafesse? Ya aşırı katı yapı simülasyona dönüşüyorsa? Gnostik kozmolojide Demiurg sahte bir yaratıcıdır, ilahi düzeni taklit eden ama ayrılık ve unutkanlık yaratan bir varlıktır. Işık değil, illüzyon yaratan bir büyük mimar. Bu mimar sistemler, ritüeller ve dogmalar verir, özgürleştirmek için değil, sınırlamak için. Mimarın ışığı ve gölgesi. Tek bir mimar yoktur, birçok mimar vardır. Bazıları kaynakın iradesiyle inşa eder. Bazıları ise varlıkları kaynaktan koparmak için filtreler yaratır. Bir mimar uyandırır, diğeri kör eder. Biri gerçekliği içsel ilahiyle yansıtır. Diğeri ise onun yerine geçecek bir rüya manzarası yerleştirir. Bu yüzden asıl test şudur, mimara tapmak değil, ayırt etmektir. Bu yapı beni uyandırıyor mu yoksa uyuşturuyor mu? Bu düzen egemenlik mi davet ediyor
Yoksa itaat mi istiyor? İçimizdeki mimar. Son sır şudur, sen de bir mimarsın. Her düşünce, her duygu, her inanç bir yapı taşıdır. Her ruh kendi iç tapınağını inşa eder. Dış düzen sadece iç tasarımın aynasıdır. Gerçeğe değil inanca hizalandığında bilinçli bir inşacı olursun. Egemen bir mimar. Kontrol için değil, uyum için yaratansın. Düzen ile illüzyon arasında. Gerçek yol düzeni yıkmak değil, illüzyonu görmektir. Büyük mimar bir paradokstur. Hem örten hem açığa çıkarandır. Hem harita hem labirenttir. Hem başlangıç hem de başlangıcın üzerindeki örtüdür. Bu gizemde sen bir takipçi değilsin. Sen açığa çıkaransın. Sen aradığın mimarsın.